Herkes bazı zamanlar evinin içerisinde bir his, bir ses veya buna benzer şeyler duyduğunu düşünmektedir. Bu olay da kişinin kendi anlatımından dinleyeceğimiz bir hikayedir. Çayınızı kahvenizi alın. Yeni bir ürpertici hikaye başlıyor. Uyku zamanı yorulmuş bir çocuk için mutlu bir anı olmalıydı. Benim için kabustan farksızdı. Bazı çocuklar televizyon izleyemeden ya da oyun oynayamadan yatağa giremezken şikayet etse de gece benim için tamamen bir kabustu. Aklımın köşesinde hala da öyle. Fizik öğrenmiş biri olarak bana her şeyin ne olduğunu tam anlamıyla açıklayamıyorum. Ama tam olarak korkuyu hissettiğimi söyleyebilirim. Hayatımda gerçekten hissettiğim en büyük korku buydu. Hiçbir şey buna eşit olamaz. Ne zaman başladığını tam olarak hatırlamıyorum. Ama uykuya dalma endişem sanırım kendi odama sahip olduğumda başladı. O zamanlar 8 yaşındaydım ve o zamana kadar büyük abimle odamı paylaşmaktaydım. Benden 5 yaş büyük olduğu için kendi odasını istedi ve bana evin arkasındaki oda kalmıştı. Küçük dar bir odaydı. Odada yatağı ve birkaç küçük çekmeceye yetecek kadar yer vardı. Şikayet etmiyordum çünkü o yaşta bile geniş bir evimizin olmadığını biliyordum. Ailem beni seviyordu ve güzel bir çocukluk geçirmekteydim. Abime yeni bir yatak verilmişti. Ben ise eskiden paylaştığımız ranzada yatmaktaydım. Kendi başıma uyumaktan biraz korktuğum halde üst ranzada yatma fikri beni heyecanlandırıyordu. Daha ilk geceden garip bir tedirginlik hafızamın arkasında sürünmekteydi. Yatakta doğruldum ve aşağı doğru yeşil halının üzerine saçılmış oyuncaklarıma baktım. Aşağıdaki oyuncaklarıma bakarken gözüm aşağıda ranzaya kayıyordu. Sanki bir şey gözümden kaçmaya çalışıyor gibiydi. Aşağı ranzada hiçbir şey olmadığını anlayınca yorganı üzerime çektim ve aşağıdan babamın izlediği televizyonun verdiği güvenle uyudum. Derin bir uykudan hareket eden bir şey için uyandırıldığınızda ne olduğunu anlamanız birkaç saniye alır. Uyku sesi kalkınca her şey aydınlanır. Bir şey hareket ediyordu, bundan şüphe yoktu. İlk başta ne olduğunu anlayamadım. Her şey karanlıktı, neredeyse zifiri karanlık. Hemen aklımdan iki düşünce oluştu. İlki ailem yataklarındaydı çünkü hiçbir ses veya ışık yoktu. İkinci düşüncem ise bir sese dönüştü, beni uyandıran sese. Aklımdan sonra uyku ağları yok olduğunda sesi tanır hale gelmişti. Altımdaki yatak gıcırdıyordu. Sanki birisi rahat bir pozisyon arıyor gibiydi. Acaba ses benim hayal ettiğim bir şey miydi, yoksa kedim aşağı yatakta yatmaya mı çalışıyordu? O anda kapıma baktım ve kapı kapalıydı. Belki de annem beni kontrol etmek için kapıyı açtığında kedi içeri girmişti. Evet, öyle olmalıydı. Yüzümü duvara döndüm ve uyumaya çalıştım. Ben döner dönmez aşağıdaki ses durdu. Sanırım kedimi rahatsız etmişim. Ama hemen fark ettim ki aşağıdaki ziyaretçi kedimden daha sinsi bir şeydi. Aşağıdaki şey bir anda yatakta deli gibi dönmeye başladı. Sanki birisi öfke nöbeti geçirir gibi. Korku beni yakaladı. Gözlerim korkuyla açıldı ve ıslanmaya başladı. Ağladım. Her küçük çocuğun yaptığı gibi annemi çağırdım. Evin diğer ucunda bir hareketlenme oldu. Bağırdıktan sonra aşağıdaki şey manyağa döndü ve sanki deprem oluyormuş gibi yatağı sarstı. Aşağı inmek yerine yatağımda kalmayı tercih ettim. Onları beklemek sonsuz bir süre gibi geldi. Kapı sonunda açıldı. Bu arada aşağıdaki yatak tamamen de boştu. Ben ağlarken annem beni sakinleştirmeye çalışıyordu. Korkudan dolayı neden korktuğumu anneme dahi söyleyemedim. Sanki ondan bahsedersem geri gelecek gibi bir his vardı içimde. Annem aşağıdaki yatağa yattı ve sabaha kadar orada kalacağını söyledi. Ama gece neredeyse hiç uyuyamadım. Ertesi sabah o oda dışında her yere gitmek istiyordum. Bir cumartesi sabahıydı. Bahçemizde arkadaşlarımla oynuyordum. Bahçede birçok çalı ve yüksek ağaç vardı. Bu yüzden kendimizi egzotik bir adada macera yaşar gibi hissederdik. Arkadaşlarımla oynarken gözüm odamın penceresine kaydı.
Sanki sabahları beni izliyor, gece tek kalınca sinirle doluyor ve bana kabus yaşatıyordu. Size garip gelebilir fakat beni odaya geri soktuklarında itiraz etmedim. Elimde bir kanıt yoktu nasıl olsa. Üst kattaki ranzama tırmandım ve yattım. Gece korkudan hareketsiz yatarken bir anda kalp atışlarım hızlandı. Aşağıdan yine çıtırtılar geliyordu. Bu sefer aklımda bir düşünce dolaşmaya başladı. Acaba bu hayalet miydi? Biraz sonra aşağıdaki cızırtılar yerini nefes alıp vermeye bıraktı. Göğsünün inip kalktığını hayal edebiliyordum. Ev yine sessizleşmişti. Nefes alıp verişler devam ediyordu. Gitmesini istiyordum. Beni yalnız bırakmasını. Orada sessizce yatıyordum. Ama ne istiyordu? Daha sonra beni gerçekten korkutan bir şey oldu. Hareket etti. Daha önceki hareketlerinden farklıydı. Sanki bir hayvan gibi, kuşkusuz bir şekilde yatakta doğrulduğumu hissettim. Aramızda sadece bir tahta vardı, o kadar. Nefes alıp verişi daha da hızlanmıştı. Yatıyordum. Gözlerim yaşlarla doldu. Boğazım yanmaya başladı. Bu korkunun tarifi olamazdı. Böyle bir korkunun var olduğunu sanmıyordum ama yanılmışım. Neye benzediğini merak ediyordum. Uyanık olduğumu anlamaması için büyük uğraş veriyordum. İki yatağı ayıran tahtaya dokunmaya başladı. Sonra büyük bir güçle tahtaya vurdu. Ağlamaya başladım. Annem geldi ve bana sarıldı. Bana ne olduğunu sordu, yine aynı şeyi söyledim. Sanırım kabus. Bu garip olaylar haftalarca devam etti. Her gece yatağın gıcırtısına uyanır, yatakta delice sallanır, annem gelince biterdi. Her akşam annem aşağıda yatardı, ne olduğundan habersizdi. Çoğu gece hasta olduğumu söyleyip ailemle kalıyordum. Geceleri o şeyle yalnız kalmak istemiyordum. Bu şey nedense annem yanımdayken hiç ortalığa çıkmıyordu. Aynı şey babam için de geçerliydi. Ama onu uykusunda uyandırmak çok zordu. Birkaç ay sonra artık gece ziyaretçilerime alışmıştım. Bunu bir arkadaşlık olarak düşünmeyin. Sadece onu kabullenmiştim. Büyük babam hasta olmuştu. Ölecekti. Annem onun yanında kalmaya başlıyordu. O gün hemen eve koştum ve alt kattaki yatağın üzerine tüm eşyalarımı koydum. Oraya gelmesini istemiyordum. Karanlık olunca yatağıma uzandım. Annemin evde olmadığını bilerek ne yapacağımı bilmiyordum. Tek planım mücevher kutusundan haç almaktı. Ailem o kadar dinlerine bağlı olmasa da Tanrı'ya inanırdı ve beni koruyacağını bilirdim. Yorganımın altında haçı tutarken sabaha kadar uyumamayı umut ediyordum. Ne yazık ki bu gece en korkunç gece olacaktı. Yavaş yavaş uyandım. Oda karanlıktı. Hiçbir ses yoktu. Nefes alma, gıcırdama, hiçbiri. Oda cansız bir şekilde duruyordu. Cansız ama boş olmadığını hissediyordum. Gece ziyaretçisi alt yatakta değildi. Benim yatağımdaydı. Çığlık atmak için ağzımı açtım ama hiçbir şey diyemedim. Hareketsiz durdum. Eğer çığlık atamadıysam uyanık olduğumu öğrenememeliydi. Onu görmüyordum ama hissediyordum. Yorganımın ucunda duruyordu. Hissettiğim ağırlığı asla unutamayacağım. Eğer yaz mevsiminde olsaydık biraz da olsa ışık olurdu. Ama kışın hiç ışık olmuyor. Bu yüzden zifiri karanlık odada yatmaktaydım. Bazen korku sizi esir alır. Saf korku. Yataktan çıkmalıydım. Tam o anda elimdeki haçı hatırladım. Ama elimden gitmişti. Ya aşağı düşmüştü ya da düşünmekte bile istemiyorum ama elimden almıştı. Haç olmayınca tüm umutlarım tükendi. O yaşta bile ölümden haberim vardı ve korkuyordum. Yatakta kalırsam ölecektim. Kaçmalıydım. Ama ya benden daha hızlıysa? Onu rahatsız etmeden inebilir miydim? Doğrulmaya çalıştığımda hareket etmediğini anlayınca garip düşünceler aklıma geldi. Ya o da uyuyorsa? Belki benimle oyun oynuyordu. Belki avını yakalayan bir hayvan gibi benim uyanmamı istiyordu. En yavaş şekilde nefes almaya çalıştım. Tüm cesaretimle yorganı yavaşça üzerimden kaldırmaya başladım. Tam o anda elim ona çarptı. Korkudan her yerim titremeye başladı. Hiçbir şey yapmadı. Ölü gibiydi. Yüzüne dokunmak istiyordum. Bugüne kadar onu çok merak etmiştim. Tanrım, hareket etti. Hareket etti ve beni kavradı. Gözlerime yaşlar doldu. Ağlamak istedim ama yapamadım.
Duvara baktığımda benim üzerimdeki değil, duvarda bir örümcek gibi durduğunu gördüm. Bir anda beni daha çok sıktı. Sanki elinden kaçmaya çalıştığımı anlamış gibiydi. Beni duvara çekmeye başladı. Hayatım için çırpınmaya başladım. Kurtulmaya çalışıyordum fakat benim için çok güçlüydü. Ağlamaya başladım, çığlık atmaya. Ama bu sefer kimse gelmedi. Beni neden hemen almaya çalıştığını anladım. Gün ışığı doğuyordu. Beni hızlıca göğsüne çekti, nefesini hissettim. Buz gibi soğuktu. Güneş doğarken odayı ışık kapladı. Pençelerini boynuma geçirdi. Babamın bana kahvaltı hazırladığını görerek uyandım. Hayatımdaki en korkunç geceden kurtulmuştum. Haftalar herhangi bir olay olmadan geçti. Yatağı normale çevirdik ve karşı tarafı geçirdik. Eski ranzanın yerine eşyaları koyduk. Bir gece garip sesle uyandım. Ranzanın eskiden durduğu yerdeki eşyalar deli gibi sallanıyordu ve duvardan garip bir uğultu geliyordu. Bu uğultu yaşadığım ve hatırladığım son olaydı. Şu gün bile hala yatağım duvarda uyuyamıyorum. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve bildirim çanını açmayı unutmayın.